Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir model çanta yapımını göstereceğim. Bu çanta için ben kağıt ip kullanacağım ama siz rafya ip, koton, pamuklu iplerle de çalışabilirsiniz. Örnekli bir çanta olacağı için hesaplamamız gereken yerler olacak. Bunların hepsini size göstermeye çalışacağım. Toplamda bu model için 500 gram kağıt ip kullanabilirim. Bu düşebilir, artabilir ama 500 gram yeterli olacaktır. Dikdörtgen bir tabana ihtiyacımız olacak. Çantamızın modeli kutu kutu olduğu için aralıklarını kaç adet isterseniz ona göre taban sayısını ayarlamanız gerekecek. Öncelikle dikdörtgen bir taban yapmamız gerekiyor. Bu dikdörtgen tabanın yapımını linkini aşağıya koyacağım ben. Oradan linkinden dikdörtgen taban yapımını izleyebilirsiniz. Bunu izledikten sonra sadece oradaki artmalar her şey aynı şekilde oradan bakarak yapın. Sadece zincir sayısı ben burada 40 zincir artı 1 zincir çektim. Yani toplamda 41 zincir çekerek taban yapımına başladım. Ama dediğim gibi şimdi sayılarda farklılık olabilir. O yüzden nerede artma yapmam gerekecek, nerede eksiltme yapmam gerekecek hepsini size şimdi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar tabanımızı yaptıktan sonra ben şimdi burada ipimi kopardım ve bunu buraya bağlayacağım. Ancak dikdörtgen taban sayımız bizim şu üçlü artma yerlerimiz var ya, şu üçlü artma yerlerimiz. Bunun haricinde toplamda şurası teklilerimizin sayısı 9 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek, sonra üçlülerimiz olacak. Yani arada 9 tane tek olana kadar dikdörtgen tabanımızı yapın. Ondan sonrasında ipimizi burada son üçlü artırmayı yaptıktan sonra ipimizi kopartıyoruz. Ben şimdi koparttıktan sonra bu ipimi de buraya bir bağlayacağım. Şöyle şuraya ipimi bir dakika kanadını aldım. Şöyle buraya ip bağladım ipimi. Sonra bunu şimdi aşağıya doğru, arkaya doğru çekeceğim ipimi. Yani bunu burada sabitleyeceğim. Sabitledikten sonra hemen örneğimizi anlatmaya başlayacağım. Şimdi bunu hemen arkadan sabitleyelim. Şöyle hemen şuraya bağlantı yaptım. Hemen yanındaki sık iğneden geçirdim. Tekrar şuradan geçiriyorum. Sonra bu ipi arkaya doğru alıyorum. Bunu da buradan arkaya doğru ilerleteceğim. Bunu indirin buraya kadar, sonra kesip sıvı yapıştırıcı ile yapıştırın. Evet. Bizim tabanımız şu anda hazır durumda. Şimdi hemen modelimize anlatayım. Şimdi arkadaşlar elimde çantanın modeli olmadığı için çantadan gösteremiyorum ama size buradan tarifini söyleyeceğim. Şimdi burada buralara, yanlara, yani kenarlara ve buralara kutu kutu koymamız gerekiyor. Kutu koymamız için de şunların sayısını, mesela burası kaçtı? 9 tane tekimiz vardı üçlü artırımdan sonra. Ben mesela buradan şu uca kadar bir kutucuğu koymam gerekiyor. Koyacağım. Kaç tane olacak? Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sayı buraya koyacağım. 12 de yanına koyacağım, karşı tarafına. Toplam 24 tane sık iğne burada olması lazım. Buralarda da buralara da 9 sık iğneli 5 tane kutucuk koyacağım. Ne yapıyor? 5 kere 9 45. 45, burası da 45, 90 yapıyor. 24 de buralar,
Toplamda 114 tane benim burada sık iğne olması gerekiyor. Yani 114 tane sık iğne olması için de şimdi bu sık iğneleri sayacağım. Eğer eksik gelirse artırım yapacağım. Fazla gelirse de eksiltme yapacağım. Ben şimdi size bu benim sık iğne sayılarımı sayacağım ve duruma göre ben size eksik ve artmamız gereken yerleri göstereceğim. Nasıl eksilteceğimizi, nasıl artırım yapacağımızı. Siz de sayın. Sayınız toplamda 114 olması gerekiyor. 114 olması için de buraların duruma göre biz eksiltme ve artmalarını yapacağız. Şimdi sayıma ben buradan hesaplamıştım yan kısmını. Şuradan başlıyorum saymaya. Şuraya ben bir işaretleyici takacağım. Şöyle takıyorum. Buradan başlıyorum sık iğnelerimi saymaya. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde sayıp buraya kadar geleceğim. Evet, ben saydım. Benim sık iğne sayılarım 124 tane çıktı. Bizim 114 sayıya ihtiyacımız olması gerekiyor. Yani eksiltme yapacağım. Ne kadar eksiltme yapacağım? 10 tane sayı eksiltme yapacağım. 5 tane buradan, 5 tane de buradan eksilteceğim. Buraları ellemeyeceğim. Buralar çünkü sabit çıkması gerekiyor. Şimdi nasıl eksiltme yapacağımı da göstereceğim. Siz 9 tane değil de aralarını 10'arlı da yapabilirsiniz. 10 sayılı. Ona göre hesaplayın. Karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerini, sayılarını ona göre hesaplayabilirsiniz. Ben 9'ar tane yapacağım. 5 tane. 5 de burası 45. 12 de buralar 24. Toplamda benim sık iğnemin 114 olması gerekirken benim şu an 124 çıkıyor. 5 yanlardan eksiltme yapacağım aralıklı bir şekilde. Şimdi ben size onu göstereceğim. Şimdi ilk sıra modelimiz için trabzan yapmamız gerekiyor. 3,5 numara tığ kullanacağım çünkü benim ipim biraz sert ve kalın. Siz daha ince ip kullanırsanız 3 numarayı tercih edebilirsiniz. Elinize göre onu ayarlayın. Şimdi şurası yukarıya çıkacağı için, kenar olacağı için ben şuradan tığımı geçirdim. İpimi doladım. İçeriden geçirdim. 1, 2 tane zincir çektim. Hemen yanına bir tane trabzan yapıyorum. Bu ipi de yürütüyorum. Hemen yanına trabzanımı yapıyorum. Burası ipi geçirdiğim yer olduğu için böyle oldu ama sıkıntı değil, hallediliyor. Evet, böyle. Şimdi sayarak ben bunu trabzanları başa kadar geleceğim ama aralarda eksiltme yapacağım. Şimdi 5 tane eksiltme yapacağım için nerede yapacağım? Bir tane, 1 burada, 2, 3, 4, 5. Ara ara eksiltme yapacağım. Şimdi şöyle trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada mesela bir eksiltmemizi başlayalım. Hemen yine aynı şekilde yanındaki sık iğneye giriyorum. İpimi çıkarmıyorum. Tekrar yanındaki sık iğneye giriyorum. Hepsini birlikte çıkarıyorum. Bir tane eksiltmeyi yaptık. Devam ediyorum. Bakın hiç belli olmuyor. İlk eksiltmemi yaptım. Eğer eksik gelirse artma yapmanız gerekirse de artmayı zaten çoğu kişi biliyordur. İpimizi alıp aynı yere tekrar bir tane daha batıyoruz. Nerede eksiltme yapmıştık? Şurada. Bir tane daha hemen eksiltiyorum. Önce buraya eksiltiyorum. İpimi aldım. Tekrar buraya. Hepsini bir çıkardım.
Devam ediyorum. İkinci eksiltme yaptım. Zaten çantamız modelden sonra yukarı doğru çıkacağı için bu eksiltmeler altta kalacak, gözükmeyecek bile. Gözükse de sorun değil. Üçüncüyü yapacağım. Bundan sonra evet, üçüncüyü de yapıyorum. Tekrar yan tarafa hepsini bir çıkardım. Devam ediyorum. Hiç zinciri yok. Bunu da düzeltelim yaptıktan sonra. Şöyle. Bir tane daha eksiltiyorum. Bir tane de burada. Evet, bu şekilde dönerek bunu şöyle düzeltelim. Bu şekilde dönerek geleceğim. Burada da 5 tane eksilteceğim. Sonra sayacağım. 124'e ulaşması gerekiyor çünkü. Evet, yaklaştım. Şunu alıyorum. Son trabzanımı da yapıyorum. Şurada 2 tane zincir çekmiştik. Zincirin arkasından gireceğim. Şöyle bıraktığım ilmeği alıyorum. Tığıma takıyorum ve arkadan bunu çıkartıyorum. Evet, arkadan çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra bakın şu boşluktan giriyorum. Bunu da alıyorum ve yukarı doğru çıkıp 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi 5 buradan 5 buradan eksilttim. Şimdi ben sayılarımı sayacağım. 114 olmuş mu ona bakacağım. Olmuşsa hemen modelimi kurmaya başlayacağım. Evet, 114 sayıya ulaştım. Şimdi gösterdiğim şekilde 3 tane zinciri çektikten sonra ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzanın şöyle arkasından giriyorum. Şu ön tarafından çıkıyorum. Arkadan ilmeğimi geçirip trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki arkadan girip önden çıkıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Toplam 9 tane bu şekilde öreceğim. Şöyle düzeltelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi önden gireceğim. İpimi doladım. Hemen yanındaki trabzanı bu sefer ön taraf göbeğinden giriyorum ve trabzanımı yapıyorum. Şöyle. Üç, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir arkadan 9 tane, önden 9 tane. Şimdi arkadan yapacağım. İpimi doladım.
Hemen yanındakinin arka taraftan girip ön taraftan çıkıyorum. Evet, bu şekilde yapalım şu köşeye kadar. Yapıp geliyorum. Evet, şöyle göstereyim. Köşeyi de döndüm. Şimdi burası 12 olması gerekiyor. 9'u burada bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve son trabzanımla da 12 tane de burada oldu. 12, 12, yanlarda 9. Hemen bağlamamı yapıyorum. 3 tane zincir çekmiştim. 1, 2, 3. Üçüncünün hemen şu arkadan giriyorum. Şöyle gevşetelim. Arkadan giriyorum, ilmeğimi alıyorum ve buradan çıkarıyorum. Hemen şuradan tekrar girip ilmeğimi geçirip bunu buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve diğer üst sıraya geçmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bakın modelimiz bu şekilde oluşacak. Dönmeye başladı bile çantamız. Evet. Hemen bir üst sıraya geçelim. Evet, bir üst sıraya da geçeceğim. Şimdi bundan sonra işlemlerimiz aynı olacak. Yaptığımız gibi. Şimdi burası tersti. Yine 3 zincir çekmiştim. İpimi doladım. Yine tersten giriyorum. Trabzanıma ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi yapıyorum. Üçüncü. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9. Şimdi düzden yapacağım. Geliyorum, yine şöyle göbeğinden giriyorum. Üç, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Zaten bitiyor. Anlaşılıyor bittiği. Şimdi tersi yapacağım. Bakın. Bu şekilde model çıkacak. Arkadaşlar bunları aynı şekilde böyle birleştirmemizi yaparak devam edelim. Toplamda 6 tane sıra yapacağız. Şöyle şunlardan 6 tane olacak. Şu şeritlerden. 6 tane yapacağız. Sonra modelimizi terse değiştireceğiz. Bu sefer terslerin üstüne düz gelecek. Düzlerin üzerine de şu çizgilerden gelecek. Yani ters gelecek. Şimdi 6 sıra öreceğim. Birleştirmelerimizi unutmayalım. 6 sıra ördükten sonra diğer dönüşümleri göstermek için tekrar geleceğim. Şimdi birleştirmeyi yapalım. Yine 1, 2, 3. zincirin şöyle çift kanadını aldım. Evet. İlmeğimi buradan geçiriyorum. İpimi doluyorum. Bunu biraz şöyle yapacağım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradan geçiriyordum. Şöyle birleştirmemi yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim.
Şimdi 3 tane zinciri çektikten sonra, şimdi burası tersle başlamıştık. Şimdi düzle devam edeceğim. Düz nasıl yapıyorduk? Göbeğinden giriyorduk ve ikili trabzan yapıyordum. İpimi doladım. Göbeğinden girdim. İkili trabzan yaptım. Evet, son düzü de yaptım. Evet, bakın şimdi buralar tersin üstü bu şekilde olacak. Şimdi buraya da bundan koyacağız. Nasıldı o da? Tersine alıyoruz. Arkadan giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Arkadan giriyorum, ikili trabzan yapıyorum. Son trabzanımı da yaptım. Bakın. Gördünüz mü? Şerit çıkmış oldu. Bundan şimdi aynısı buraya gelecek. Sonra ne yapıyorduk? Şimdi tersi yaptık. Şimdi düzdeyiz. Ters geldiği zaman düz olarak örüyoruz. Düz gelince de ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Birleştirmelerimizi yine yapacağız. İstediğim ölçüye gelene kadar ben bu şekilde örmeye devam edeceğim. Benim aralığım şu motifin uzunluğu toplam şuradan ölçeyim. Toplam 7 santimlik bir ölçüm var. Yani 7 santim 7 santim, ona göre çantamın boyutunu ayarlayacağım. Şimdi ben öreceğim istediğim ölçüye gelene kadar, sonra beraber görüşelim. Evet arkadaşlar, ben çantamı yaptım, bitirdim. Bakın bu şekilde oldu. Askılarını da diktim. Şu şekilde şöyle göstereyim ben size. Kenarlarına ben böyle düz yüzeyini getirdim. İki yan kenarına. Bakın iki yan kenarına düz yüzeyini getirdim. Buraları da eşitleyerek gittim. Çok güzel bir çanta oldu arkadaşlar. Askıyı da diktim. İsterseniz siz sapını örgü sap da yapabilirsiniz. Bu şekilde deri saplardan da kullanabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Çantamın tabanına da şu şekilde keçeyi koydum ve vivetlerle sabitledim. Ve çanta bakın kullanıma hazır oldu. Şimdi çantanın ben ölçüsünü vereceğim size. Hemen çantamı ölçüyorum arkadaşlar. Şuradan toplamda 38 santim bir eni var. Uzunluk ise 28 santimde uzunluğu var arkadaşlar. Peki kaç tane kutucuk yaptım? 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuk yaptım. Benim istediğim ölçüye geldi. Siz dediğim gibi şu kutucukları büyütebilirsiniz. Daha da küçük yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yanlarına da isterseniz bu modelden devam da edebilirsiniz. Ben devam etmedim. Bu şekilde yaptım. Ama dediğim gibi siz istediğiniz modeli istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bunun astarını da dikeceğim. İçine monte edeceğim. Buralardan monte edeceğim. Sonrasında çantam tamamen bitmiş olacak. Dilerseniz püskül yapabilirsiniz vesaire. Başka süslemelerle de süsleyebilirsiniz. Bir videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Hatalarım olduysa affedin. Sizden ufak bir ricam olacak. Kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.